Merhaba. Hiç böyle aniden dizlerinizde bir boşalma, bir güvensizlik hissettiğiniz oldu mu? Eğer olduysa yalnız değilsiniz. Bugün dizlerimizdeki bu dengesizliğin ardındaki şaşırtıcı bilime dalacağız. Yani dizlerimiz neden bocalar ve daha da önemlisi çözümü neden genellikle tamamen yanlış yerde ararız. Gelin birlikte bakalım. İşte bu soru çok önemli. Belki squat yaparken, belki merdiven çıkarken dizinizin hafifçe içeriye doğru kaçtığını fark ettiniz. İşte o anlık bükülme aslında vücudunuzun size bir şeyler anlatmaya çalıştığının çok net bir işareti olabilir. Bu durumun bilimsel bir adı var, diz valgusu. Ama bunu sadece teknik bir terim olarak düşünmeyin. Bu aslında çok daha derin bir sorunun, yani o bahsettiğimiz dengesizliğin su yüzüne çıkan kısmı, en görünür işareti. Peki bu içe kaçma problemini çözmek için ilk bakmamız gereken yer neresi? Cevap çoğumuzun ilk aklına gelen yer olmayabilir. Dizdeki sorunu anlamak için aslında zinciri biraz yukarı takip etmemiz, yani kalçaya odaklanmamız gerekiyor. Şimdi kalça eklemi dediğimiz şey vücudumuzun adeta bir mühendislik harikasıdır. Vücudumuzun bütün ağırlığını taşıyor, bacaklarımızın her hareketini kontrol ediyor. Kısacası tam bir güç merkezi. Vücudun temel denge noktası desek yeridir. İşte bu güç merkezinin de gizli bir kahramanı var, gluteus medius. Bu kası bacağınızı yönlendiren bir dümen gibi düşünebilirsiniz. Peki görevi ne? Uyluk kemiğinin içe doğru dönmesine dur demek. Yani dizin içeri çökmesini, o valgus pozisyonunu engelleyen asıl kahraman ta kendisi. O zaman denklem çok basit gibi duruyor değil mi? Dizler zayıfsa kalçayı güçlendir, sorun çözürsün. Mantıklı. Ama ya durum o kadar basit değilse? İşte bilim bize hikayenin asıl ilginç kısmının tam da burada başladığını söylüyor. İşte şimdi bu anlatımın kilit noktasına, o aha anına geldik. Yani o klasik sadece güçlendir yeter mantığını tamamen yıkan o gizli detaya. Şimdi iki çok önemli kavramı birbirinden ayırmamız lazım: kuvvet ve aktivasyon. Bakın aradaki farkı şöyle anlatayım. Kuvvet bir odadaki en parlak, en güçlü ampul gibidir. Peki ya aktivasyon? Aktivasyon o ampulü yakan elektrik düğmesidir. O düğmeye basmadığınız sürece ampulünüz ne kadar güçlü olursa olsun oda karanlık kalır. Yani biri ham potansiyel, diğeri ise o potansiyeli kullanabilme yeteneği. İşte bu bilimsel alıntı az önce anlattığım her şeyi tek bir cümlede özetliyor aslında. Araştırmacılar ne diyor? Diyorlar ki dizin ne kadar içeri kaçtığını belirleyen şey kalçanın ne kadar güçlü olduğu değil. Asıl önemli olan o gücü sağlayan gluteus medius kasının ne kadar yüksek seviyede aktive edildiği. Yani olay güçte değil, kontrolü ele almakta. Tamam, teoriyi anladık. Peki o elektrik düğmesine nasıl basacağız? Bu aktivasyonu nasıl sağlayacağız? İşte şimdi işin en güzel kısmına, yani pratik çözümlere, o gluteus medius'u uyandıracak en iyi egzersizlere geliyoruz. Egzersizlere geçmeden önce kısaca bir terimden bahsedeyim. %MVC. Kulağa karmaşık geliyor ama aslında çok basit. Bilim insanları bir egzersizin bir kasın ne kadar çalıştırdığını ölçmek için bunu kullanıyor. Yani bir egzersiz sırasında kasınızın potansiyelinin yüzde kaçını kullandığını gösteriyor. Rakam ne kadar yüksekse aktivasyon o kadar iyi demektir. Bu kadar basit. İşte bakın bu tablo bize her şeyi anlatıyor. Yana yatarak kalça kaldırma hareketi %81'lik bir aktivasyonla açık ara lider. Yani o düğmeye en sert basan hareket bu. Hemen arkasından %74 ile yan köprü ve %64 ile tek bacak squat geliyor. Yani artık gluteus medius'u uyandırmak için hangi hareketlerin en etkili olduğunu bilimsel olarak biliyoruz. Peki bu bilgilerle ne yapacağız? Gelin bu prensipleri kullanan ve gerçekten her yerde, evde bile rahatça yapabileceğiniz süper etkili bir harekete odaklanalım. Clamshell ya da Türkçesiyle istiridye hareketi. Yapılışı çok basit. Yan tarafınıza uzanın, dizlerinizi biraz bükün, topuklarınız birleşik kalsın. Şimdi vücudunuzu hiç oynatmadan sadece üstteki dizinizi yavaşça yukarı doğru açın. Adı üstünde, aynı bir istiridyenin açılıp kapanması gibi. En tepe noktada 1 saniye durup kalçanızı iyice sıkın ve sonra aynı yavaşlıkla kapatın. Bütün sır acele etmeden tamamen kontrollü yapmaktır. Harika, kası nasıl aktive edeceğimizi öğrendik. Ama durun, yapbozun çok önemli bir parçası daha var. Peki ya aktive ettiğimiz o kasın rahatça hareket edebileceği bir alan yoksa? İşte tam bu noktada mobilite, yani hareketlilik devreye giriyor. Şöyle düşünün,
Dünyanın en güçlü motorunu paslı bir zincire bağlarsanız ne olur? Motor tam potansiyelini kullanamaz. İşte sıkışık bir kalça eklemi de o paslı zincir gibidir. Aktivasyon anahtarsa, mobilitede o anahtarın dönebileceği paslanmamış bir kilittir. Bu kilidi açmak için de harika bir hareket var. 90-90 esnemesi. Yere oturun, bir bacağınız önünüzde, diğeri yanınızda, ikisi de 90 derecelik açıyla bükülü olsun. Şimdi sırtınızı dik tutarak yavaşça öndeki bacağınıza doğru eğilin. O tatlı gerilmeyi hissedeceksiniz. İşte bu hareket, kalçalarınıza o çok ihtiyaç duyduğu hareket özgürlüğünü geri vermeye başlayacak. O zaman toparlayacak olursak bütün bu anlattıklarımızın özü ne? Gerçek diz stabilitesi sadece daha fazla güç demek değil, asıl mesele doğru kasları doğru zamanda tam hareket açıklığıyla ateşleyebilmek. Yani aktivasyon ve mobilite. Artık sırrı biliyorsunuz. Anahtar kelimeler, aktivasyon ve mobilite. Vücudunuzun temelini, yani dizlerinizin dengesini onarmak için gereken araçlar artık elinizde. Peki bu sağlam temelin üzerine ne inşa edeceksiniz? Bu sorunun cevabı tamamen sizde.